Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Dalyan'dayız. Yanımda Almira var. Merhaba. Birkaç gün önce Almira'nın Kaunos Antik şehrinde storiesini gördüm. Sonra kendisine mesaj attım. Dedim birlikte video çekelim mi? O da kabul etti. Bugün ne yapacağız? Kısaca bize anlatabilir misin? Bugün antik kenti gezeceğiz. Daha sonrasında kanalın etrafında turlar var. İzsuzu plajına gidiyorlar, farklı koylara gidiyorlar. Onları gezeceğiz. Belki bir de Dalyan'ın içini gezeriz. Çay bahçesindeyiz. Şimdi biraz sonra da şu tekneyle karşı tarafa geçeceğiz. Alma. Ücret ne kadar abla? 150. 150 lira. 2 kişi. Tamam. Arkadaşlar şimdi neredeyiz biz? Dalyan'ın karşısındaki, buranın adı ne? Kaya mezarı. Kaya Mezarı Adası. Yok, böyle bir isim yok. İşte Kaya mezarlarının orası ama Çandır köyüne doğru giden yol oluyor. Bir tane Kaptan Jul var. Kaptan Jul burayı keşfediyor. Sonra diyor ki burada karettaları koruma altına almamız Onun gerekiyor telefonu diyor. çekmiyor Öylelikle Dalyan karettasıyla meşhur. Karetta hastanesi var hatta. İzsuzu plajının dakika. orada. Benim- Kaya mezarına giderken burada da mezarlık var ve buradaki mezarlığa da Dalyan'ın işte yerlileri, buradaki köylerin yerlileri buraya defnediliyor. Evet arkadaşlar şu an o kaya mezarlarının çok yakınındayız. Bak sana net söylüyorum. Şöyle düşün, şurada antik şehir var. Evet, Koskoca bir krallık. evet. 100 metre aşağısında bir şey olmayacak mı? Tabii olacak. Kesin buralarda böyle tarihi kentler, mezarlar falan var. Tarihi eser kaçakçılığını engellemek için ya da gizlemek için. Artık bu yoruma açık. Böyle bitkilerle falan buralar kapatılmış. Burada kimler yaşamış? Geçen hafta sen geldiğinde hiç bir şeyler okudun mu? Yoksa direkt gezdin mi? Hayır, hepsini okudum. Ama unuttum. Ama Unuttun. bu arada burada baktım az önce, merak ettim. Bana genel kültür sorusu gibi soru sorup durduğun için. Burada Karya ve Likya uygarlığı yaşamış ilk. Milattan önce 10. yüzyılda. Sonra da Büyük İskender ve Perslerin hakimiyetine geçmiş burası. Ve burası ilk yapıldığında kıyı liman kentiymiş. Ticaret falan yapılıyormuş. Ama daha sonra alüvyonlardan dolayı iç tarafa kaymış. İçte kalmış. Ya iyi çalışmış mıyım 2 dakikada? Çalışmışsın. Bu arada bayağı uğraştırıcı çıkacağız. Hoppa. Şuraya kadar gideyim. Ölmezsem eğer. Hop hop. Dizimi çarptım. Çok acıyor. Şurası bayağı güzel. Burada bir bölgede de Çandır'da sahipli değil eşek topluluğu var ve bunlar koruma altında. Bayağı çitle falan Sahipsiz sarmışlar. vahşi koruma altında eşek topluluğu. Evet. Çandır'da. Çandır Eşekleri diye bir Instagram sayfası. Evet, gerçekten. Bu arada ilk defa ben doğa yürüyüşü yapıyorum. Çünkü bu aslında bir taraftan doğa yürüyüşü gibi oldu şu an. Evet, bugün geçen hafta ben gelmiştim buralara tek başıma. Ve hiç hazırlıklı gelmemiştim. Şimdi ayakkabıma kadar dağ yürüyüşü için hazırlıklı geldim de Var. hep sulak yerler. Hep sulak. Yani bak şu tarlalarda da atlar, eşekler var. Mesela bugün seninle olan yürüyüşümüz daha pratik ve hızlı oluyor. Geçen sefer tam bilemediğim için Rastgele. gördüğüm her yere girdim. Hani gereksiz de girdim, böyle yürümüş oldum. Tablolarımız da kendilerini kandırıyorlar. Gezmeye Diyorlar ki geliyoruz. buralar bizim atalarımızın. Ha. Nereden biliyorsun? Belki büyük yörük. Koca Mustafa'nın. Koca Mustafa. Eski Roma İmparatoruydu. Zamanla belki Avrupa iyileşti. Mesela kendilerine pay biçiyorlar. Haksız değil miyim? Haklısın. Kıyısı olan şehrin alt kısmına iniyoruz. Hop hop hop.
Mesela bir can geçen geldiğimde buradan deli gibi çıktım. Sanki içeri girebilecekmişim gibi. Aha. Ama artık biliyorum ki buranın girişi böyle. Girişi yok böyle. Burası balkonu gibi. Şehrin balkonu. Ya da anıt yeri. Milleti tanrılara kesip attıkları yere. Evet, bu arada şu ortadaki halka tam olarak öyle. Tabii genç bakireleri. Burası teras tapınağıymış. Teras yani balkonuymuş burası. Evet. Dediğim yine çok Yine doğru. tapınak Yine dedin, çok da- evet. Acaba neye tapıyorlardı o zaman? Zeus falan var mıydı? Ya da başka bir şey mi tapıyorlardı? Bir sormak lazım. Yok. Kaunos'ta yaşayan ilk millet, ilk krallık neye tapıyordu? Burayı ilk inşa edenler. Hristiyanlardan bahsetmiyorum. Kavanozda yaşayan Yok, kavanoz değil. Olmadı. Çok tanrılı bir inanç sistemine sahiplermiş. Ha. Tek tanrı değil, doğa ve hayatın farklı alanlarını temsil eden birçok tanrıya tapıyorlarmış. Tamam, mantıklı olan. Neden mantıklı olan? Ha, bence? Kaunos'ta şu tanrılar önemli. Zeus dediğin gibi. Hmm. Gökyüzü ve tanrıların lideri Apollon, Artemis, Athena. Ha, Apollon, evet olabilir, Apollon duymuştum. Günün sonunda şöyle bir durum var yani. Çok tanrılı inancın olduğu yerlerde insanlar kendilerine, hayata, doğaya değer veriyorlar. Evet. Aslında bir can. Ha. Ben geçen geldiğimde buralarda suydu. Kurumuş. Kurumuş. Tamam. O zaman şöyle gidelim. Apollon. Apollon neyin tanrısı acaba? Işık, müzik ve kehanet tanrısı. Işık, müzik. Kaunos'ta kutsal alanı varmış. Burası. Güzelmiş burası. Evet, çok güzel ya. Tabi buralarda kamp yapmak falan yasaktır. Bence de evet. Ama tabii bir taraftan da mesela bir işte şişme botunla dalyandan açılsan, Gelsen buraya. çaktırmadan buraya gelsen. Kimse fark etmez. Baksana. Ha evet. Mesela şunlar falan. Şey yaptılar, yıktılar. Deprem de değil. Mesela şurası da garibime gitmişti. Ben bunun tuvalet olabileceğini düşündüm. Aynen benim de aklıma o geldi. Hamama geldik arkadaşlar. Almira'nın dediğine göre en güzel kısım burasıymış. Evet. Sebebi nedir? Sebebi nedir? Ya bu bir tık benle ilgili bence. Ben bu tarz yapılarda en çok hamamı beğenirim. Çünkü hamam daha böyle şaşalı, ihtişamlı, bakımlı oluyor. Ha. Şimdi anladım. İşte. Yani aslında en sağlam kısım buralar. Yılan, aynen yılan, boğa bir şeyler var. Buralar binlerce yıl önce insanlar kullanmış değil mi? Evet. Şimdi niye kullanmıyoruz? Hemen açıklayayım bu sorumun Gel devamını. Şimdi mesela buraları güzel bir şekilde tekrar yapsalar, işte mesela hamamı doldursalar, tadilattan elden geçirseler her yere. Mesela giriş, sallıyorum buraya giriş 160 lira ya. Ama mesela hamamda yıkanmak 3000 lira olsa mesela. Öyle yaptıkları yer var ama çok tepki görüyor ya, yani eski yapılaşmayı bozuyorsunuz diye. Hatta genelde şeyde yapıyorlar. Böyle rave partilerde falan, bu tiyatro var ya. Aynen. O alanlarda DJ'ler oluyor, Efes partiler. Antik Kenti'nde de bir akşam yemeği Yapıldı. var. Yani. Evet. Ya ben çok karşı değilim ona, anladın mı? Ya çünkü sonuçta kimse o bir şeyleri yıkmıyor. Binlerce yıl önce insan kullanımındaydı. Şimdi de insan kullanımında olsun. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar Dalyan'a döndük. Zaten Dalyan'daydık da. Orijinal Dalyan'a döndük diyeyim. Evet. Yanımda Almira. Karşımızda Kaunos Kral Mezarları Kafesi, belediyenin kafesi. Artık tam adı neyse. Evet arkadaşlar, kaya mezarlarının önünde salıncak keyfi.
Karşıya geçerseniz eğer burada bir gözlemeci var, salıncağı var, efsa. Evet, ben buraya yağmur getiriyorum ikidir. Bir anda soğudu. Abla ya. Ya ben sabahtan beri benim buzdolabım donuyor orası. Evet evet. Soğuk, evet. Oturmadım da ıslak çünkü. İyi yağmur yağıyor. Şu da yamuk gidiyor, sola çekiyor. Hepsi oraya oturmuş da ondan salaklar. Yarısı bu tarafa otursa ya 5-6 kişi oraya oturur. Kız ben dondum ya bu ne? Benim bir hoşuma da gitti abla, biraz daha Evet. Senin ha? Çok iyi yağmur yağıyor. Şu an Şimdi ne yapıyoruz? Çekime devam mı yoksa yok bir yerde oturalım. Tamam. Ben de çekimi durdurayım. Yoksa biz arkadaş şimdi Dalyan'ın içindeyiz. Ulu Cami miydi burası? Yok, o Köyceğiz Ulu Cami'ydi. İşte bir cami. Hangi cami bilmiyorum. Merkez Dalyan Camisi. Merkez Cami. Çok da mantıklı, zor dümdüz. değilmiş. Evet. Merkez Camisi. Şimdi sıcak bir şey içeceğimiz, bir salep belki. Bir kahve belki. Bir yer bakıyoruz. Merhabalar. Mesela. Yok gezi değil de bilgi almak isteriz ama video için. YouTube'da, Instagram'da paylaşacağız eğer isterseniz. Ne gibi bilgi verebiliriz? Genel ne türlü turlar düzenliyorsunuz? Nerelere gidiyorsunuz? Fiyatlar, Şimdi ücretler? tabii ki hepsinin bilgisini veririm. Şu anda başlayan turlarımız, plaja dolmuş teknelerimiz var. Kişi başı 400 TL. Belli saatlerimiz var. O saatlerde çıkıyoruz. İztuzu plajına. İztuzu plajına gidiyoruz. Gölle denizin birleşmiş olduğu yere gidiyoruz. Belli bir saatlerde geriye tekrar dönüş yapıyoruz. 40 dakika yolculuğumuz sürüyor. Daha sonra isterseniz deniz turlarımız var. Yemekli turlarımız. Teknelerimiz duşlu, tuvaletli, geniş çaplı. Yemek olarak da öğlenleri meze veriyoruz ve mangalda tavuk köfte yapıyoruz. Bunların da tabii ücretleri diğer şeylere göre farklı. Anladım. Günlük o turlarımız kişi başı 2000 TL'den yardımcı oluyoruz. Plaja dolmuş teknemizde kişi başı 400 TL. 400 TL. Evet. Şey soracak. Az önce yukarıda şey gördüm. Köyceğiz, Sultaniye kaplıcaları falan. Evet. Bunların hepsi ayrı ayrı gezi. Ayrı ayrı gezilebiliyor. Ya da günlük klasik tur dediğimiz hem Sultaniye görüyorsunuz hem Köyceğiz Gölü'nü görüyorsunuz. Köyceğiz Gölü'nde yüzme molası veriyoruz. Ayrıyetten plaja gidiyoruz yine aynı şekilde. Bunlar da tabii saat 11'de başlıyor. Akşam üzeri 5'te bitiyor. O zaman en kapsamlı turun fiyatı 2000 lira Evet civarında. doğru. O yemekli deniz turu. Anladım. Bu turumuzda Dalyan Klasik turu da 750 TL kişi başı ve yemeksiz bir tur. Anladım. Onlar da tabii daha çok Dalyan'ı görmek isteyen, Dalyan'ı tanımak isteyen insanlar için geçerli. Evet. Tamamdır. O zaman çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ Kendinize olun. bakın. İyi Teşekkürler. çalışmalar. Teşekkürler. Evet arkadaşlar bilgileri Aldık. sizin için. Şu an bilgilerden ne kadar ne kaldı derseniz de hiçbir şey. Bende bir şey kalmadı bu arada. Ama skala olarak şunu söyleyebilirim. İşte 500 lirayla 2000 lira, 2500 lira arasında değişen bir fiyat farkı var. O da göreceğiniz yere göre. Eğer kapsamlı bir Dalyan turu yapmak istiyorsanız deniz de dahil. Aynen mesela burada bir şey var. Çok güzel oldu bu harita. İşte mesela biz şuradayız. Şuralarda bir yerdeyiz. Şurada diyeyim. İşte kapsamlı bir şekilde şu deltaları, İztuzu sahilini gezmek istiyorsanız 2000 lira ama bir taraftan da buradan işte Köyceğiz tarafına gidip Sultaniye kaplıcaları, işte Köyceğiz Gölü'nü falan da görmek istiyorsanız bu da 2000 lira civarında anladığım kadarıyla. Yani iki yönlü de ayrı ayrı 2-2-4000 diyebiliriz gibi geldi bana. Hangisine gidebilirsiniz? Bence buraya ilk defa geldiyseniz Dalyan turuna para ödeyin. Köyceğiz'e gitmek istiyorsanız da Köyceğiz'e ayrıca gidin. Direkt karayoluyla orada Köyceğiz'i gezin. Sultaniye kaplıcalarına da bir araç bulun, araç kiralayın. Araçla geçin. Çünkü bu feribotla işte hatta sosyal medyada bayağı ünlü oldu. Dünyanın en kısa feribotu diye. Gördün mü sen bilmiyorum da. İşte dünyanın en kısa feribotu burada. İşte buradan karşı tarafa geçip bir yarım saatlik yolla Sultaniye kaplıcalarına geçebilirsiniz. Hatta kanalda videom var. Doğru, kanaldaki videoyu izleyebilirsiniz. Biz nereye doğru gidiyoruz? Sevgi yolu. Sevgi yoluna gidiyormuşuz. Bilmiyorum ya, bazen de hayatın sunduğu imkandan ziyade biraz da insanın kendi enerjisiyle ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Anladım. Yani aslında bizi Pollyanna. mutlu eden sahip olduğumuz imkanlar değil de Evet. dünyaya bakış açımız Evet. diyor Almira. Evet. Mesela Evet, şuraya bu doğru. baktığımızda Mutluluk bakmakla görüyoruz. görmek arasındaki fark. Evet.
Evet. Ya bunu görebilmek. Doğru. Mesela ben buraya bakınca şey diyorum. Zamanında işte kredileri uyguna çekip almışlar diyorum. Ben de Bak o diyorum. sıra diyorum ki Şimdi doğaya olsa bak. yapamazlar diyorum. Gençliğime yazık oldu diyorum. Ama mesela sen ne diyorsun? Doğaya bak ne kadar mükemmel, ne kadar güzel, yemyeşil oluyorum. İşte ben Pollyanna. İşte orada bakış açısı gerçekten çok önemli arkadaşlar. Orada sevgi yoluna girdik. Sevgi yolu. Peki o zaman şey sorayım. Bu yolun adı neden sevgi yolu? Bak mesela az önceki muhabbetten dolayı olabilir mi? İnsanlar buraya geldiğinde dağlara, yollara, her şeye bakıp sevgi duyuyor. Bunu salladım bu arada, bilmiyorum niye sevgi yolu. Tamam. Şimdi o zaman dur şu Bu yol geçsin. çok güzel. Çok Evet, güzel. özellikle şu an ekstra güzel şeyden dolayı. Burada da yine belediyenin Kefal. Evet. Orayı çok duydum ama hiç gitmedim. şu an bak mesela oraya doğru gidiyoruz. Evet. No 8'e oturduk. Şimdi burada Aydos var. Açılış yeni yapıldı ve burası çok güzel. Kahve içeriz bu arada. Olur. Bir arkadaşımın doğum gününü kutlayacağım burada. Organizasyon yapacağım. Hatta dün de buradaydım. Konuştum falan. Süslemesini ben yapacağım. Güzelmiş. Buradaki apartların gündeliği kaç lira acaba? Al işte ya. Allah'ım ya Rabbim. İyi, burada oturalım diyorsan bir içeriye Oturalım. gideyim konuşayım. Aynen. Ben de geleyim. Tamam. Video da çekelim. Böyle göstereyim. Bence ben direkt kahveleri var mı diye sorayım. Benim için. Arkadaşlar Tayland, Bali, Filipinler boş, çöp. Bak ördekler falan da var. Yalan dolan. Şöyle yapayım. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Normalde bu videoda Dalyan'ın içinde göstermeyi planlıyorduk ama genel olarak kötü hava şartları, yağmur, fırtına, sonrasında yorgunluk. Neden dedik ikinci videoyu, hatta belki üçüncü videoyu yapmayalım diye öyle bir konuştuk. Ondan dolayı Dalyan 2 videosunu izlemek istiyorsanız kanalı takip etmeyi unutmayın. Bugün güzel bir gezdik ve bence yeterliydi çünkü çok yağmur yağıyor ve şöyle mesela yağmur duruyor, biz çekim yapıyoruz, sonra tekrar yağmur başlıyor. Onun için burada bitireceğiz. Dalyan 2 videosu da yapacağız bu arada. Görüşürüz, bay bay.